Selam millet, Geveze Meclisi'ne hoş geldiniz. Ne haber? Bugün masamızda sosyal medyanın son zamanlardaki en çok konuşulan, en çok tartışılan konularından biri var. Bir yanda milyonlarca takipçisi olan influencer Yağmur Çevik, diğer yanda yine sektörün en popüler isimlerinden Damla Altun. Ortada ise bomba gibi bir iddia, zayıflama iğnesi kullanımı. Bu bölümde basit bir kullandı mı kullanmadı mı sorusunun çok ötesine geçeceğiz. Olaylar nasıl başladı, iddialar neydi, cevaplar ne oldu? Bu tartışma bize influencer kültürü, şeffaflık ve sağlık hakkında neler anlatıyor? Hepsini tek tek mercek altına alacağız. Hazırsanız başlayalım. Her şey, influencer Yağmur Çevik'in bir sosyal medya paylaşımında isim vermeden ama herkesin kim olduğunu anlayacağı şekilde bir başka influencer'ın popüler zayıflama iğnelerinden kullandığını ima etmesiyle başladı. Bu ima kısa sürede doğrudan bir iddiaya dönüştü ve oklar Damla Altun'u göstermeye başladı. Çevik, Altun'un dikkat çeken fiziksel değişiminin arkasında doğal yöntemler değil, tıbbi bir müdahale olduğunu öne sürüyordu. Peki bu iddialar karşısında Damla Altun ne yaptı? Bir süre sessizliğini koruyan Altun, sonunda kendi TikTok hesabından bir video yayınladı ve bombayı patlattı. Araştırma notlarıma göre Altun bu videoda iddiaları kabul etti. Doktor kontrolünde önce Saxenda, daha sonra ise Ozempic isimli ilaçları kullandığını açıkça itiraf etti. İşte bu itiraf tartışmanın seyrini tamamen değiştirdi. Artık soru iğne kullanılıp kullanılmadığı değil, bunun neden daha önce söylenmediğiydi. Damla Altun'un itirafından sonra sosyal medya adeta bir savaş alanına döndü. Kamuoyu net bir şekilde ikiye ayrıldı. Bir tarafta Damla Altun'u savunanlar vardı. Onlar konuyu kişisel mahremiyet ve bedensel özellik üzerinden değerlendirdi. Doktor kontrolünde ise kime ne? Tıp bu kadar ilerlemişken neden faydalanmasın? Gibi yorumlarla Altun'a destek çıktılar. Onlara göre bu tamamen kişisel bir sağlık tercihiydi ve kimseyi ilgilendirmezdi. Diğer tarafta ise eleştiri oklarını yönelten, hayal kırıklığına uğramış büyük bir kitle vardı. Bu kitlenin öfkesinin sebebi Altun'un iğne kullanması değil, bu süreci şeffaf bir şekilde paylaşmayarak takipçilerinde sadece diyet ve sporla çabasızca zayıfladığına dair bir algı yaratmasıydı. Yıllardır bize başka bir hikaye anlattın ve bu bir aldatmaca gibi yorumlar takipçilerin kendilerini kandırılmış hissettiğini gösteriyordu. Bu durum, influencer ve takipçi arasındaki o yazılı olmayan özgünlük sözleşmesinin ihlali olarak görüldü. Peki ortalığı kasıp kavuran bu iğne tam olarak ne? Araştırma notlarında geçtiği üzere tartışmanın merkezindeki ilaçlar Ozempic ve Saxenda. Bunlar aslında glukagon benzeri peptit 1, kısaca GLP-1 reseptör agonistleri olarak bilinen bir ilaç grubuna ait. Basitçe anlatmak gerekirse bu ilaçlar beyne tokluk sinyali gönderiyor, midenin boşalmasını yavaşlatıyor ve iştahı kesiyor. Bu sayede kişi daha az yiyerek kilo veriyor. Peki bu ilaçlar yasal mı? Evet. Türkiye'de hem Ozempic hem de Saxenda Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlı ve eczanelerde beyaz reçeteyle satılan yasal ilaçlar. Ancak burada çok kritik bir detay var. Etiket dışı kullanım. Ozempic'in birincil onay amacı tip 2 diyabet tedavisi, Saxenda'nın ise belirli vücut kitle indeksi kriterlerini karşılayan obezite hastalarının tedavisidir. Yani estetik amaçlı veya birkaç kilo fazlası olan herkesin gidip alabileceği ilaçlar değiller. Bu durum ne yazık ki tehlikeli bir kara borsanın da doğmasına neden oluyor. Yoğun talep ve reçete almanın zorluğu, insanları kaynağı belirsiz, sahte ürünlere yöneltebiliyor. Unutmamak gerekir ki bu ilaçların mide bulantısı, kusma gibi yaygın yan etkilerinin yanı sıra pankreatit ve safra kesesi sorunları gibi ciddi riskleri de bulunuyor. Yani kesinlikle doktor kontrolü olmadan kullanılmamalılar. Peki tüm bu fırtınanın ardından elimizde ne kalıyor? Bu olay bize ne anlatıyor? Bu vaka, influencer kültürünün geldiği noktayı çok iyi özetliyor. Artık takipçiler sadece güzel fotoğraflar veya eğlenceli videolar görmek istemiyor. Aynı zamanda özgünlük ve şeffaflık talep ediyor. Bir influencer'ın en büyük sermayesi takipçisiyle kurduğu güven bağıdır. Bu güven sarsıldığında tüm marka değeri de sarsılıyor. Damla Altun olayı, özellikle sağlık ve kişisel gelişim alanında içerik üreten kamusal figürlerin omuzlarındaki sorumluluğun ne kadar arttığını gösteriyor. Çabasız mükemmellik devri yavaş yavaş kapanıyor ve yerini daha dürüst, daha gerçekçi bir anlatı arayışına bırakıyor gibi görünüyor. Belki de bu olay hem influencerlar hem de takipçiler için yeni ve daha şeffaf bir dönemin başlangıcı olur. Evet, millet, bir Geveze Meclisi bölümünün daha sonuna geldik. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi, yorumlarınızı gerçekten çok merak ediyorum.
Sizce bu olayda kim haklı? Şeffaflık mı, mahremiyet mi daha önemli? Yorumlarda buluşalım. Sevgili meclis, beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.